Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir canlı yayınla da karşınızdayız arkadaşlar. Bu canlı yayında neler olacak? Arda Güler geri döndü dostlar. Real Madrid antrenmanına takımla birlikte katıldı. Onun heyecanını yaşıyoruz. Milli takımımız için de önemli bir haber. Belki de son maçta bir 10-15 dakika sürede alabilir. Ligin son maçına çıkacak biliyorsunuz Real Madrid. O maçta da bir 10 dakika, 15 dakika forma şansı bulabilir arkadaşlar. Yine de 10-15 dakikada olsa Arda Güler'i özledik. Onu izlemek ayrıcalık arkadaşlar. Ayrı bir keyif veriyor. Çok zeki bir futbolu, çok seviyoruz onu arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni gelenler like atarak başlayabilirler. Arda Güler'imizin haberleriyle başladık şöyle ve devamında da Arda Güler'le ilgili haberler var. Cefer'in arkadaşlar UEFA Başkanı milli oyuncularımızı övdü. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız Arda Güler'i övdü arkadaşlar. Onunla ilgili de bir konuşmamız olacak. Mourinho ile ilgili haberler var. Onlara bakacağız. Real Madrid transfer haberleri var. Avrupa'dan yine transfer haberleri var. Onlara göz atacağız. Real Madrid TV, Real Madrid web sitesi Arda Güler'in dönüşüyle ilgili bir yazı yazdı. Onu da okuyacağız dostlar. Hoş geldiniz diyoruz. Şöyle Arda Güler is back diyor. Bazı Madrid sayfaları antrenmandaydı Arda Güler'imiz. Arda Güler bugünkü antrenmanın bir kısmını grup ile tamamladı. Grupla birlikte hem kısa pas çalışmasında oldu hem de kısa bir küçük sahadaki maç yaptılar kendi aralarında. O çalışmada da yer aldı Arda Güler. Şut çalışmasında da vardı dostlar. Bu şekilde. Arda'mız döndü arkadaşlar nihayet. Aleykümselam, aleykümselam. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. İyi yayınlar, teşekkürler, hoş geldiniz abi. Bugün yayını biraz kısa tutmaya çalışacağım arkadaşlar. Çok fazla başınızı ağrıtmadan kaçacağız buradan hemen. Son dakika Real Madrid Mourinho'nun sözleşmesine ekstra bir yıl ekleyecek. Sözleşme Haziran 2029'a kadar geçerli olacak. Anlaşma mühürlenmiş ve tamamlanmış durumda. Fabrizio Romano yazıyor. Ben bu haberi ilk verdiğimde bayağı bir hakaret de yedim arkadaşlar. Özellikle Shorts videosu yaptım. Bununla alakalı o videoya bakabilirsiniz. Altında bayağı hakaret de yedim. Haberi biz 2 hafta önceden verdik herhalde yani bilmiyorum. Şimdi de gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani kendimiz bir yerimizden üretmiyoruz arkadaşlar. Haberleri takip ediyoruz ve sunuyoruz. Bu şekilde de Mourinho haberi de bu şekilde gelmiş olmuştu zaten. Görmüştük. Sizlere de sunduk arkadaşlar. İptal de olabilir. Hala iptal olabilir. Yani imzalar atılmadan hiçbir transfer gerçekleşmiş değildir tabii ki de. Yine de onu söyleyelim. Bakarsınız yarın bir gün gelmez. Yine bu sefer de sizler de bize hakaret etmeyin dostlar. Şöyle devam ediyorum. Mourinho tamamlandı arkadaşlar. Sadece şeyi bekliyorlar. Diğer başkan adayı Riquelme aday olacak mı olmayacak mı? Eğer aday olmazsa direkt açıklanıyor. Aday olursa bekleyecekler. Evet, sizler nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor arkadaşlar? İyi yayınlar çiçeğim. Doğuşuma hoş geldin. Ankete de oy verelim arkadaşlar. Anketimiz başladı. Anket orada. Arda Güler son maçta oynamalı mı? Evet ve hayır arkadaşlar. Tabii maçın tamamında oynamaz ama bir 10-15 dakika belki denenebilir. Hem de biz de görmüş olabiliriz bilmiyorum. Kendisini zorlamadan oynayabilir. Ne dersiniz? Hoş buldum. Bulut, Salih'im iyi yayınlar kardeşim, yüzünü gördük yine mutlu olduk. Teşekkürler hocam. Vallahi sizlere eğer beni gördüğünüz zaman böyle bir mutluluk saçıyorsam sizlere karşı çok mutlu oluyorum ben de dostlar. Sağ olun, var olun. Yani siz olduğunuz sürece, siz bu şekilde pozitif olduğunuz sürece ben buralarda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Abi yeni geldim, idmana çıkıyor mu? Çıkıyor arkadaşlar. İdmanda oynadı, hatta maç seansını da tamamladı. Maç da yaptı takımla birlikte, maça da çıktı. Haberlerin detaylarına birazdan giriyorum arkadaşlar. Mourinho haberleri var, şöyle bir okuyalım hemen. Mourinho ile Real Madrid arasındaki anlaşma tamamen bitti. 2 yıllığına imzalanacak ve en az bir lig şampiyonluğu kazanırsa, sadece bu 2 yılda bir lig şampiyonluğu kazanırsa 3. yıl için bir seçenek olacak. AS gazetesi yazıyor arkadaşlar haberi. Gelelim Bernardo Silva Real Madrid'e katılmak istiyor AS gazetesi. Yani Bernardo Silva Real Madrid'e katkı sağlar mı? Ben emin değilim arkadaşlar. Ben Juventus tarzı Türkiye Ligi, belki İtalya Ligi'ndeki diğer takımlar oralarda olabilir diyorum ama zannetmiyorum ya. Ya da ülkesinden bir takım. Artık Bernardo Silva eski Silva değildir tabii ki de. Yani izledik, görüyoruz. O eski çeviklik yok. Klas mı desen klas oyuncu tabii ki de. Şöyle sorayım arkadaşlar. Leroy Sané ile yani değişik bir örnek olacak. Sané mi Bernardo Silva mı? Hemen hemen eşit dersiniz değil mi? O zaman Sané de Real Madrid'e gitsin derim ben. Şöyle devam ediyorum. Son dakika Real Madrid ve Adidas ev sahibi formanın özel bir
baskısını Dragon piyasaya sürüldü. Ejderha, yılan tarzı bir şey var. Mağazada mevcut arkadaşlar. Yeni sezonda bir Real Madrid forması almak istiyorum. Aslında da formalar da 7-8 bin lira. Çok pahalı arkadaşlar. Bilemiyorum yani şu Arda bir 10 numaraya geçemedi gitti. Yani evet, köy yılanı gibi olmuş bunlar. Köy yılanı formaları satışta dostlar. Yani köy yılanları şöyle bir şey olabilir, yani forma bu herhalde. Recep İvedik'in şeyi vardı ya, sen bir de bunu ışığın altında gör. O zaman böyle parlıyor bu. Evet, şöyle devam edelim. Yeni formada böyle özel bir üretimde bir şey olacakmış, mağazalardaymış. Köy yılanı serisi aynen. Silva Arda'nın yerine mi geliyor? Benzer oyuncular. Evet, Silva da 10 numara ama Arda 10 numara oynatılmıyor ama belki, ama arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Mourinho Arda'yı düşünmüyor da olabilir kadroda. Ee, yazın yaz Dünya Kupası artı sezon öncesi kampı Arda Güler'in bir 3 yıllık geleceğini belki de belirleyecek. O yüzden Allah'ım inşallah sakatlık kaza bela vermez. Sıkı çalışır. Çünkü diyorum ya, Real Madrid'de her zaman kendinizi kanıtlamak zorundasınız. Bize göre Arda kendisini kanıtlamıştır geçen sezona bakarak. Bana kalırsa Valverde'den de zaten skor olarak da öyle, oyun olarak da öyle bence. Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Thiago Pittarch hepsinden daha iyi bir orta saha oyuncusu bence şu anda. Zaten Avrupa'nın birçok takımının istemesi de bunu belli ediyor. Yaptığı istatistikler ortada, attığı paslar ortada. Beni tek sadece, bak ben Mourinho'dan asla ümit değilim Arda konusunda. Tek ümitli olduğum konu Mesut Özil'in bir benzeri oyuncu olması ve Mourinho'nun da Mesut'u zamanında çok seviyor olmasıydı bence. Orada Ronaldo Mesut uyumu vardı. Burada da karakter değil de oyunsal anlamda Mbappe Arda Güler uyumu var. Arda Güler çünkü Mbappe'nin nerelere koşu attığını çok iyi biliyor. Çok da güzel paslar atıyor. Belki bir 15-17 asistini yemiştir Arda'nın bu sezon Mbappe. Ama ona rağmen de bir 14-15 asiste yaptı herhalde Mbappe'ye. O yüzden belki takımdan kalma ihtimali olabilir. Ama bununla ilgili haberler var arkadaşlar. Ben uydurmuyorum. Şimdi bakacağız o haberlere de. Arda Güler'i düşünmeyebilir diyor Mourinho. Ha bu arada evet, Kroos gelirse ben Kroos'a da çok güveniyorum. Kroos'la ilgili haberi de sabahki videomuzda, öğleden sonraki videomuzda söylemiştik. Kroos gelirse tabii ki de Arda Güler için ekstra torpil diyelim. Yani bu artık torpile giriyor arkadaşlar. Kroos çünkü Arda'yı çok seviyor ve nerede oynaması gerektiğini de çok iyi biliyor. Doğru. Real Madrid bu sezon 54 sakatlık veya fiziksel sorun yaşadı. En ciddi olanları Ferland Mendy ve Eder Militao. Zaten Mendy'nin artık kasında falan bir kas grubunda kayma bile olmuş artık. Futbol hayatı tehlikede arkadaşlar. Militao da zaten doğduğu günden beri sakat bu arkadaş. AS gazetesi yazıyor 54 sakatlık. Bu 3 sezona belki de tekabül etmesi lazım ama çok kötü. Kroos geliyor, ben ümitliyim. Tabii ki de Mourinho'nun da eski öğrencisi bildiğimiz kadarıyla, değil mi? Mourinho ile aynı dönem oynadılar, çalıştılar. Mourinho ile çalıştıkları için bilirler bir de arkadaşlar. Ulan çalışmamış olabilirler ha bu arada. Modric'le çalıştı. Kroos'la da çalıştı ya, değil mi ya? Oğlum benim kafa gitti ya. Niye böyle oldum ben? Arda paylaşımını yaptı. Evet, Arda Güler de Instagram'dan paylaşımını yapmış arkadaşlar. Onu da birazdan. Kronik sakat adam. Onu da birazdan paylaşırız. Ben hatırlayamadım Kroos'la. Mourinho Kroos'la oynadı mı? Birlikte çalıştılar mı arkadaşlar? Çalıştılar diye hatırlıyorum da tam net olmamakla birlikte. Modric'le kesinlikle çalıştılar da Kroos'u bilmiyorum. Mou gitti, Kroos geldi sanki. Sanki ya, değil mi? Kroos Bayern'de değil miydi? Abi Modric'le mi çalıştılar ya? Vallahi bilemedim. Bence Xabi'yi arayacaklar. Kesinlikle. Ya ama bilmiyorum arkadaşlar. Çivi çiviyi söker hesabı. Belki de Mourinho kendi egosuyla diğer egoistlerin üstesinden gelecek. Sabahki videoda da söyledik. Mourinho Perez'e daha gelmeden dediği kelime, koşmayan, defans yapmayan herkesi yedeğe çekerim demiş. İsim fark etmeksizin demiş. Ayırt etmeksizin arkadaşlar. Yedeğe çekerim diye daha gelmeden söylediği şey Perez'e olabilir. Yani burada baskı yapmayan oyuncular kim? Vinicius Junior. Benim aklıma gelenler hemen söylüyorum. Vini, Mbappe, Gonzalo mesela forvet hattından bahsediyorum. Gonzalo Osimhen gibi baskı yapabiliyor. Brahim de baskıya gidiyor. Onun dışında koşmayan oyuncu yok gibi geliyor bana ya. Belki Trent Alexander-Arnold arkadaşlar koşmuyor. Abi Aston 2-0 yaptı, evet. Arda da yapmıyor. Arda hocam takımın en çok koşanlarından bir tanesi bir defa. Arda
Evet, şimdi defansif bir oyuncu değil desem o zaman Mbappe asla defansif bir oyuncu değil demek zorunda kalırım. Arda koşuyor arkadaşlar. Takımına baktığımız zaman her maçta ilk üçüne giren, en çok koşan ilk üçe giren Arda Güler'dir arkadaşlar. Evet, Bünyamin de benim gibi aynısını söyledi aynı anda. Evet, bunun farkında olan insanların olması güzel chatte. Arda Güler takımın her maçta ilk üçüne giriyor koşularda. Topsuz koşu da arkadaşlar sayılıyor ya. Arda tam pakete her şey var. Bu tam paketi aslında şeyle yakaladı. Alonso. Xabi Alonso 6'ya çektikten sonra Arda Güler bunu geliştirdi ve bunun farkına vardı. Oyunun bu yönünün. Oyunu iki yönlü oynamanın farkına vardı. Box to box mı diyoruz, evet. Hem ileri koşuyor hem geri koşuyor oynamayı onunla öğrendi. Aslında sevmediğimiz bir pozisyonda ama bakın nelere kadir arkadaşlar. Mourinho geliyor, defansif bir hoca geliyor ve ne oluyor? Arda Güler tabii ki de şansı artıyor. Belki de sadece ileride oynayıp o üçlü forvetin sağ kanat forvetinde oynuyor olsaydı Arda Güler belki de bu oyunu hiçbir zaman oynamayacaktı. Mourinho da bu oyunu öğrenmesine izin bile vermeyecekti. Belki de satılacaktı bu sezon başı. Belki hala da satılabilir, bakacağız. Haberler var çünkü. Şöyle devam ettim arkadaşlar. Bunu okuduk, sakatlıkları okuduk. Pintus ve bu kim lan? Lopez. Artık Real Madrid'de soru işareti. Antonio Diaz, Mourinho'nun kondisyon koçu olacak. Nuno Santos kaleci koçu. AS gazetesi yazıyor arkadaşlar. Kendi antrenörlerini getirecek. Kendi hocalarını getirecek Mourinho. Arda'yı satmak delilik. Evet, yani Real Madrid taraftarları da tabii ki de tepki gösteriyor arkadaşlar. Buna Arda Güler'imiz paylaşım yapmış arkadaşlar Instagram'ında. Arda Güler sahalara döndü. Sıradaki maç Atletico Bilbao. Atletik Bilbao arkadaşlar. Bu maçın belki de bir 5-10 dakikasında, son 5-10 dakikasında oynayabilir Arda Güler. Maç ben izledim, antrenman görüntüsü de var dostlar. Antrenman görüntüsünde gayet böyle sağlıklı, güçlü gözüküyordu. Oyunun içinde koşular, paslar, baskılar her şey gözüküyordu. Videoları da bulup izleyebilirsiniz. Xabi'ye veremeyen ayrıcalık Mourinho'ya neden veriliyor? Asla anlamadık. Ya çünkü o özel birisi diyorlar işte. Onlar öyle diyor, biz demiyoruz. İnşallah oynar. Yani inşallah oynar değil de oynamaması da sanki daha hayırlı gibi ama yine de bir 5-10 dakikalıkta bir sahaya girip o şeyi tekrar bir alması lazım arkadaşlar Arda'nın. O fotoğrafı gördüm Mücahit, onu birazdan paylaşacağım. Umarım girdiğinde gol atar. Atletik Bilbao olabilir, bilmiyorum. Arda'nın gitmesi lazım, yiyecekler orada. Vallahi Arda hepsini yer aslında da fırsat verirse. Bilmiyorum, bakacağız. Mourinho'nun en güvendiği danışmanlarından biri ve fiziksel kondisyon koçu olan Antonio Diaz'ı getirmek için müzakereler sürüyor. O Mourinho'nun Pintus'un karşılığıdır. O Mourinho da Pintus'un karşılığı. AS gazetesi yazıyor. Pintus eşittir Antonio Diaz arkadaşlar. Kondisyoner, kondisyon antrenörü ve koçu. Arda diyetisyenini kovmuş mu? Yeni bir diyetisyen almış diyebiliriz. Kovmuş demeyelim de. Maç cumartesi günü daha çok var ya. Vallahi bugün çarşamba, evet daha var. Son dakika Alessandro Bastoni. Mourinho'nun Real Madrid'e katılması hakkında Fabrizio Romano'nun paylaşımını beğendi arkadaşlar. Real Madrid defansına ne dersiniz? Bunu kim beğeniyordu? Doğukan. Senin haber al. Doğukan burada mısın? Arda geçen videoda kime kızıyordu? Telefonla bağırdığı bir yer vardı, bilmiyorum. Pintus'u niye kimse sevmiyor? Kel olduğu için olabilir mi? Bilmiyorum. Evet, Bastoni bu paylaşımı beğeniyor arkadaşlar. Bunu kimler beğendi de? Mbappe de beğenmişti. Başka bir gönderiyi beğenmişti. Arbeloa takımdayken beğeniyor bir de. Bastoni iyi oyuncu, geriden iyi çıkarır takımı. Evet, Doğukan sen seviyordun sanırım Bastoni'yi. O yüzden söyledim. Bastoni süper olur, ilaç olur. Kesinlikle ben de katılıyorum. Çok iyi video. Bir yandan arkasını kaşıyor. Tam bir Türk. Evet. Arda'nın o videosu, evet, telefonla konuştu. Fener'den yaka paça gönderilen Mourinho'yu istiyorlar. Bu adamdan geçti bence artık direktörlük. Abi buna mutfak tüplerinin yanında veda edilmedi mi bu adama? Tüpçü Fikret'e buna. Alexander Ceferin, UEFA Başkanı. Dünyada Türkiye'nin orta sahası kadar yetenekli çok az takım olduğunu söyleyebilirim. Arda Güler ve Kenan Yıldız olağanüstü yetenekler, Avrupa futbolunun bugünü ve geleceği diyor Ceferin.
Cefer'in Efer'in. Aynen. Bunu gördün mü Salih? Neyi? Mourinho Arda Güler'le ilgili kararını sezon öncesi kampında netleştirecek. Evet, geliyorum Yiğit Bey o habere. O haberi de birazdan sunacağım sizlere. Ondan bahsediyorum. Arda Güler'i düşünmeye de bilirmiş kadroda. Bakacağız, yorumlayacağız. Bugün Antonio Cassano kardeşimiz ben size söylemiştim diye bir açıklamaya giriş o şekilde. Ben size söylemiştim. Kenan Yıldız olağanüstü bir futbolcu değil. Bunu da görüyorsunuz dedi. Benim adım Cafer. 1.50 boyum var, dayak yemeyi severim. Niko Paz Arda Güler fight. Arda Güler kimseyle fight yapmasın ya, boş ver. İldit. Arda yedek bekleyemez artık, hemen gider. Arda tabii ki de yedek beklemez. Arda yedek oyunculuk şeyini geçti. Gözlerimin rengini biliyorum. Cassano Kenan'ı gaza getirmeye çalışıyor galiba. Cassano, evet. Cassano Kenan Yıldız'ı bayağı bir çürütücü açıklamalar yaptı bugün. Kendini ne zannediyormuş da Arda'yı istemiyormuş ya. En etkili oyuncu Türk düşmanı. Vallahi Fenerbahçe'yi hem Fenerbahçe'yi hem Real Madrid'i tutan dostlar Mourinho'dan kurtulamadılar. Vallahi kurtulamadılar. Bir yandan gidiyor, diğer kapıdan giriyor. Nasıl bir insansa. Arda Güler bir beslenme uzmanıyla. Onun yorumu yapay zeka olabilir ama hayır, bu gerçek bir fotoğraf diyor. Arda'nın imzası Amanda için, aman her şey için teşekkürler. Amanda için yazmış ve her şey için teşekkürler. Arda ve Fran da beğendi. Fran Garcia mı oluyor? Evet baba ya, hayal şu olur mu ya bir gün arkadaşlar, Salettinho Arda Güler yan yana bir imzalı forma, şöyle bir fotoğraf, ne dersiniz? Amanda. Birkaç maç Kenan oynayamadı. Sakat döndü. Hemen kötü. Emenda diye okuyorsun. Yo, okumuyorum. Emenda için. Bayağı iyi çocuk. Aman da Salettinho yan yana imzalı. Aman da aman. Evet. Şöyle bir hayal var tabii ki de arkadaşlar. İspanya'da hem de. Buralarda falan da değil. İspanya'ya gidilecek. Ama kaçak, ama göçek. Bakacağız. Şöyle hızlıca geçelim. Paul Pogba. Bir antrenörle yaşadığım en büyük sorun Mourinho, hiç şüphesiz. Mourinho dürüstçe iyi bir insan, öyle ve seni rahat hissettiriyor. Ama eğer arkasından sinsice yaklaştığını görürse ya da onu gölgede bırakmaya çalıştığını, kendine fazla büyük geldiğini hissederse seni gerçekten aşağı indirir. Bugün Mourinho ile karşılaştığımda bu konuda gülüyoruz. Ee, Biliyorsunuz United'da değil mi? Pogba'yı kesti ve bitirdi. Benim hatırladığım öyleydi. Teşekkürler Ahmet Dal desteğin için hocam. Sağ olasın, var olasın. Bugünlerde böyle destekler görmek tabii ki de bizlere güç veriyor dostlar. Şöyle hemen kutlamanı yapalım ve mesajını da okuyacağım hocam. Şöyle gelelim. E, nerede? Şimdi okuyacağım arkadaşlar. Onu hadi şununla kutlayalım ya. Bulamadım. Bana kalırsa Arda hiç oynamamalı, bıraksınlar, toparlansın. Çocuk Dünya Kupası'nda bize çok lazım. Ahmet Dal söylüyor arkadaşlar. Tabii ki de yaşadığı sakatlık arkadaşlar çok zor bir sakatlık. Kronikleşme ihtimali olan bir sakatlık. Allah korusun tabii ki de. Nazarlardan korusun. Bir daha yaşatmasın o sakatlığı arkadaşlar. Riske edilmeli mi? Zaten inanılmaz bir süre alacağını düşünmüyorum. 3 dakika 5 dakika girebilir. Yani çünkü antrenmanda da oynuyor, ona bakarsak. Antrenmanda da sakatlanabilir. Bilmiyorum. Sene bereket abi demiş Doğuş'ta, eyvallah. İstanbul'da maç izlemek mi, İspanya'da izlemek mi? İspanya'da bence ya. İstanbul'da Romanya maçına gittik işte, Romanya Türkiye maçına. Bir de İspanya'da Real Madrid maçına gitmek isterim. Yani ömrümün unutamayacağım anılarından birisi olabilir tabii ki de, ama çok zor. Yani orada vizesi var, şeyi var, cartı var. Sponsorluk olursa sponsorlar her şeyi hallediyor arkadaşlar. Vizen olmasa da adamlar alıyor, bir şekilde hallediyorlar. İşte o da güç, abone sayısı. Evet, Mourinho dediğimiz gibi güçlü egoları, büyük egoları yerle bir edebiliyor. Zamanında Pogba onunla ilgili basında açıklamalar yapıp aşağı doğru çekilmişti. Yedek bırakılmıştı, kesilmişti kadrodan. Aynı şey olabilir.
Paris Saint-Germain bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa son 5 kupanın 4'ünü Paris Saint-Germain ve Real Madrid kazanmış olacak. Mbappe iki takımda da forma giymesine rağmen Şampiyonlar Ligi kupası kazanamadı. Mbappe'nin olmadığı takımlardan herhangi birisi işte finale ya da dörtlü yarı finallere kalanlardan bir tanesi. Mbappe takımınızdaysa kazanamıyorsunuz. Karşıdakilerden biri de kazanabiliyor arkadaşlar. Al sana özet, aynen öyle. Tam Vini Mbappe'lik hoca. Aynen öyle Bünyamin hocam. Şu Mourinho'nun şu olayı. Bakalım kim kime ego yapıyor. Diyorum ya, çivi çiviyi söker muhabbetine de dönebilir Mourinho'nun gelişi. Belki de iyimser bir hoca. Mesela ne diyeyim, Tedesco. Mesela ne diyeyim, Okan Buruk gibi hocalar. Hani böyle egoistlere, egolara hiçbir şey deme. Icardi mesela bir gol atıyordu, Arjantin'e gidiyordu değil mi mesela? Hani bir ay gidiyordu, gelmiyordu. Yıldız'ı böyle yönetiyorum ben diyor yani mesela Okan Hoca. O da öyle başarılı oldu ama burası öyle değil arkadaşlar. Burada biraz o yılanların kafasına vurmak gerekiyor. Burası öyle bir yer oldu artık çünkü. Milan, Eintracht Frankfurt'tan ayrılmak isteyen Can Uzun'u kadrosuna katmak istiyor. Bild gazetesi, Alman Bild gazetesi yazıyor. Can Uzun için bence güzel bir basamak olabilir Milan arkadaşlar. Neden? Şimdi direkt gidip zaten bunu şu an inanılmaz takımlar istemeyecek Can Uzun'u. Milan da üstüne kata kata giderse çok iyi olur. Yılanlı Köy'ün kavalcısı Mourinho. Milan forması da çok yakışır. Orada da oynar ve orada kimler var? Kenan Yıldız'a yakın olur, çocukluk arkadaşı biliyorsunuz. Hakan abisi orada. Semih Kılıçsoy orada. Bir sürü Türk var arkadaşlar. Zeki Çelik orada. Orada oğlu orada, yani herkes orada. Bir Türk ligine döndü zaten. Serie A şüpheli ya. Icardi gitti de mi Türkiye'den inşallah. Can'a İspanya gider. İspanya'da olur. Serie A'ya gitmesin diyorsunuz. Evet, olabilir ama bir güzel bir basamak olabilir ya. Juve'ye Can Uzun. Kenan'la yan yana. Kenan gitmese yanına aldırsın, zaten çocukluktan beri yan yanasınız. Aldır. Takımın anahtarı sende değil mi zaten? Ben bunu istiyorum, gel diyeceksin. Guardiola ayrılmış mı? Guardiola'nın sözleşmesi bitti ve ayrıldı arkadaşlar. Can Uzun Alonso'nun yanına. Oo, Chelsea diyorsun ama abi şu haberi döner tekmeledim. Bu haber dünyanın her yerinde var. Niye var bu haber? Yani Daz'ın Suriye'ye dönmüş her yer. Mourinho Samet Akaydın'ı Real Madrid'e götürmek istiyor. Benfica'ya alamadığın oyuncuyu gerçekten Real Mardin'e mi götüreceksin? 3 numara giyiyor, bir de Militao'nun numarayı da almış. Bu ne abi? Şu haber hakkında, çocukluk arkadaş, evet, ikisi yan yana büyümüşler. Mourinho Arda'yı gönderip Samet'i alacak herhalde. Real stoperleriyle eşit seviyede. Çok doğru bu arada, hiç şaşırmayın, çok doğru. Real stoperleriyle eşit seviyede, yemin ediyorum. Yemin ediyorum doğru. Olursa bir yıl gülerim. Samet iyi topçu, iş yapar. Hiç bakmıyorsun. Abi bir şeylerimiz dondu da. Tamam. Stadı göstermeye götürür en fazla. Oğlum belki maç almaya bile gidemez. Arda mavi yedek, takım yeleksiz, turuncu yelekli Gonzalo Ceballos sarı yelekli. Arda ne olarak oynatıldı şimdi sen bilirsin. Arda Joker oynatılmış abi. Her iki takımda da pas yapan oyuncu. Evet, şu fotoğrafı, onu Mücahit Twitter'ına atsan onu ya. Twitter'ına atabilir misin o fotoğrafı? Ya da dur buluruz ya, onu hallederiz. Real'e olmaz mı Guardiola? Olmaz, çünkü Barcelona ile inanılmaz bir geçmiş var. Barcelona'nın topçusu zamanında. Daz'ın Suriyemsi. Guardiola o yüzden olmaz. Yoksa olursa çok güzel olur. İtalya milli takımı diyorlar Guardiola için arkadaşlar. Ta 20 gün önce duyduğum ve gördüğüm haberde milli takım çalıştırmak istiyorum dedi Guardiola ve İtalya milli takımı sorulduğunda neden olmasın dedi. Olabilir. Real Madrid web sitesi aracılığıyla Arda Güler grup ile antrenman seansının bir kısmını tamamladı arkadaşlar. İngilizce olarak okuyacağım istersen. Hayır, tabii ki de İngilizce olarak okumayacağım arkadaşlar. Teknoloji çağı gelişiyor, her yer, herkes her yerde. Şöyle geliyorum buraya. Tabii ki de öyle bir şey yok. Şöyle geldik. Arbeloa'nın ekibi La Liga'nın 38. ve son maç gününe hazırlanmak için
Real Madrid'de antrenman yaptı. Takımımız Atletik Club'ın Bernabeu'yu ziyaret edeceği maçta, yani cumartesi günü yerel şampiyonayı tamamlayacak ve ligi tamamlayacak diyor. Oyuncular antrenmana rondo ve topa sahip olma egzersizleriyle başladılar. Ardından küçültülmüş bir sahada çeşitli küçük maçlar oynadı. Çeşitli küçük saha maçları oynadılar ve şut çalışmalarıyla bitirdiler. Arda Güler ve Höyz'ün antrenmanın bir bölümünü grupla birlikte tamamladılar. İspanyaca mı dedim? İspanyolca. Tchouaméni, Vinicius Junior, Carvalho ve Trent kapalı alanda antrenman yaptılar. Yani Arda Güler, Höyz'ün takımla birlikte çalışmaya başladı. Tchouaméni, Vini, Carvalho, Trent salonda antrenman yaptı. Mendy, Militao, Rodrigo iyileşme süreçlerine devam ediyorlar. Valverde de takımla antrenmandaydı dostlar. Arda Güler kısmını okurken bağırmam beni kopartıyor abi. Özledik ama ya Arda Güler. Yeter ya. Vallahi yeter arkadaşlar. Vallahi yeter. Böyle gelelim. Oy. Samet'i Ramos yapacak. Ülker rondo mu? Bakacağız. Sis ver sis. Hocam sis verince gidiyorlar. Sis veremeyiz. Federico Valverde tüm seansı grup ile gerçekleştirdi. Protokol onaylandı. Tam antrenman. Arda Güler ve Dean Huijsen seansın bir kısmı ile kısmını grup ile yaptı. Oysa Vinicius Junior, Carvalho, Tchouaméni, Trent Alexander-Arnold salonda çalıştı. Bu arada son maçta Vinicius Junior sakatlandı. Tchouaméni de sakatlandı arkadaşlar. Onlar da Dean Huijsen, Kıps, Arda Güler, Miloš. Real'de yeni seanslar, MMA eğitimi. Aynen öyle. Aleykümselam Django. Selamlar Sadem, sana hoş geldin. Mourinho Arda Güler'le ilgili kararını sezon öncesi kampında netleştirecek marka. Şu Mourinho'nun üstündeki Adidas kazağına da bayılıyorum. Benfica Fenerbahçe maçında giymişti sanırım. İyi kazak, bu seviyorum. Evet, Arda Güler is back de. Hani yeni özürüm diyordu Mourinho Arda'ya. Birlikte çalışmıyorken bunu söylüyordu. Fenerbahçe'deyken bu açıklamayı yaptı. Artı bir ya, çok iyi duruyor. Link var mı link? Hocam çok güzel triko kazak. Güzel kazak. Şimdi arkadaşlar, Mourinho Arda Güler hakkındaki kararını sezon öncesi kamp sırasında netleştirecek. Türk oyuncu planlarına uymayabilir. Bakın, Marca gazetesi yazıyor. Marca. Mourinho Arda Güler hakkındaki kararını sezon öncesi kamp sırasında netleştiriyor. Türk oyuncu planlara uymayabilir. Ya bir geçmiş maçlara bakalım, bir geçmiş sezonlara bakalım. Diğer orta saha oyuncularının yaptıklarına bakalım. Arda Güler'in yaptıklarına bir bakalım. Ey bunak Dinho. Dinho değil. Mourinho. Inho. Bunak Inho. Dinho ben oluyorum. Arkadaşlar yani donmaya devam ediyoruz bak. Gerçekten K nokta donuyor benim. Ya diyorum ya arkadaşlar, Real Madrid öyle bir kulüp ki işte Ballon d'Or da alsanız bir sonraki sezon acaba mı falan filan mı cart curt mu diye soruluyor. Malinho. Yalan diyor. Moruk Dinho. Real Madrid 99-2000 sezonunun formasını geriye getirmiş. Evet, bugün baktım, Adidas'ı gezdim bugün de. Vardı forma. Ne kadardı ya? 8K'ydı herhalde. 8.000 çok fazla oğlum. Kamerayı 6.000 liraya aldık. Yazıklar olsun bir tane bez parçasına. Alamıyoruz hiçbir şey. Xabi Alonso Instagram'da paylaşıyor. Arkadaşlar, mavi kalp ve ev. Yani Chelsea'nin stadı Stamford Bridge. Mourinho'nun devri biteli çok oldu. Hocam bitmedi. Adam mezarın içinde roşata çekerek uyanıp kalktı geldi yine Real Madrid'e. Uyumayacak diyor. Uyumayabilir diyor arkadaşlar. Ne dersiniz? Ne diyorsunuz? Ya eli mecbur Salih. Vallahi Mourinho bu. Eli ayağı mecbur olmayabilir bunun ya. Bu sıkıntılı bir adam biliyorsunuz. Sıkıntı kardeşim. Şöyle geldik, Inter Miami. Casemiro'nun transferinde son aşamaya geldi. Fabrizio Romano Amerika'ya gidiyor. Arkadaşlar güncellendi La Liga'daki en fazla asist. Artık asist yapamayacak. Arda Güler 3 asist yapar mısın 15 dakikada girip boş kaleye bile gitsen, durup yanına birini çağırsan, gel desen, birine gol attırsan, 3 asist daha yapıp ne olur şunu geç.
Ya arkadaşlar gitti adamın çocuğun şeyi gitti ya. Oyuncak değişikliği de oldu ya. Adamın gitti. Asist krallığı gitti ya. Bu eşekler atamadılar gitti ya. Jude Bellingham Arda Güler'e Jude Bellingham Arda Güler ile antrenman mücadeleleri hakkında neler diyor? Arda'ya karşı antrenman yapmak bazen saçma geliyor. Her açıyı kapattığını düşünüyorsun. Sonra o kimsenin göremediği bir pas buluyor. Sokak futbolu yaratıcılığı ile gerçek kaliteyi birleştirmiş. Real Madrid'de demir demiri keser. Ne diyor bu abi? Ne diyor? Övmüş mü gömmüş mü? Övmek mi var mı? Gömmek mi var mı? Övmek var mı arkadaşlar? Övdü mü gömdü mü ne oldu? Ee, Övmüş diyorlar. Ya zannetmiyorum böyle bir açıklama olduğunu da. O zaman Zabıta Bellingham şunu da istiyor sizden arkadaşlar. Ben Zabıta Bellingham. Yayını beğen. Yoksa jopumun tadına bakarsın. Evet sizden like istiyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Zabıtam biat etmiş. Ya arkadaşlar bu açıklamayı nerede yapmış diye baktım da. Bellingham beni haklı çıkardı. Güler ondan daha yaratıcı bir oyuncu. Bellingham. Bellingham'ın Arda Güler'in Real Madrid'deki ilk maçında direkten dönen frikiğine tepkisi. Bu frikiği hatırlar mısınız arkadaşlar? Burada topu istiyor yine. Kim istiyor? Ceballos istiyor topu. Arda vermiyor. İnanılmaz bir sol ayak vuruşuyla topu çatal direğine çarptırıyor ve Bellingham ve Rüdiger burada inanamıyor. Gülüyorlar falan. Güzel bir görüntüydü. Teşekkürler Ahmet Bey. Teşekkürler. Kesenize bereket. Sağ olun. Şampiyonluğa doymayan Real artık şampiyonluk yüzü görmüyor. Arda'm parlıyor ama eski Real olsaydı Arda bir numara yıldızdı şu an. 10 numarayı bir şekilde de olsa çünkü Mbappe yokken Arda Güler vardı. 10 numarada Modric giderken 10 numarayı ben Arda Güler'e vermek istiyorum diye söyledi ve 10 numarasını alıp Mbappe'ye verdiler. O olay da hala canımızı sıkıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz benim 10 numaralı Arda Güler formam var. Ben bunu kendim aldım ve yaptırdım. 10 numara yazdırdım arkasına. Arda Güler yazdırdım. Arda Güler 24 numara giyerken yaptırdım ben bunu bu arada. Biliyordum 10 numara alacağını ama elimizde patladı. Forma satılık. UEFA Başkanı Ceferin, Arda Güler ve Kenan Yıldız olağanüstü yetenekler Avrupa futbolunun bugünü ve geleceği diyor. Hakan Çalhanoğlu ise takıma otorite ve tecrübe katıyor diyor. Doğru söylüyor. Ahmet Bey teşekkürler tekrardan şeyi de ya bir bulamadım şunu ya. Bir bulabilsem. Kesinize belki şöyle patlatalım. Şöyle devam ediyorum haberlerimizde daha bir sürü haber var. Courtois Real Madrid'in Xabi Alonso'yu bırakma kararından sonra Chelsea'ye sansasyonel bir dönüşü ciddi şekilde düşünüyor. Courtois düşünüyor. Belçikalı kaleci durumdan memnun değildi ve Alonso ile yeniden bir araya gelmeye açıktı. Zannetmiyorum. Bu haberi zannetmiyorum arkadaşlar. Gerçekten zannetmiyorum. Ve Courtois sanırım ilk Chelsea'de oynadı değil mi? Hatırlıyor musunuz? Chelsea'de oynadı. Burak Bey aramıza hoş geldiniz. Level 1 grubuna katılmış. Katıl satın almış. Teşekkür ediyoruz hocam. Kesenize bereket. Sağ olun var olun. Gol olmuş herhalde. Gol diyorlar. Şöyle kutlayalım onu da. Evet Chelsea'den geldi değil mi? Öyle hatırlıyordum. Evet doğru hatırlıyormuşum ben de. 3 oldu. Atletico Madrid, Chelsea, Real. Evet Atletico Madrid'de de oynadı. Şöyle geliyorum arkadaşlar. Bu haberin gerçekliğinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Real Madrid için çok önemli bir oyuncu. Bu olmasa Real Madrid belki Avrupa kupalarına bile gidemeyebilirdi. Aston Villa zaten açık ara favoriydi. Aston Villa UEFA şampiyonu oluyor herhalde. UEFA Avrupa Ligi. Abi şu habere bak. Tam shortsluk yapacağım bunu. La Razon'a göre 2026 Dünya Kupası'nda forma giyecek en yakışıklı 15 futbolcu. Cristiano Ronaldo 1, Lautaro Martinez 2, Valverde 3, Rodrigo de Paul 4, Endrick 5, Declan Rice 6, Vinicius Junior 7 ve ayakları, Alejandro Garnacho 8, Florian Wirtz 9, Arda Güler 10, Pedri 11, Aşraf Hakimi 12, Lamine Yamal 13, Mbappe 14, Zabıta Bellingham 15. Bu kim abi?
Yıldızım yenilendi. 2 aydır üye. Evet, Burak Bey'in 2. ayını kutluyoruz. Hoş geldin tekrardan aramıza hocam. Sağ olasın, var olasın desteğin için. Kenan'ı almamışlar. Kenan Yıldız yok. Abi Kenan nerede değil? Bu niye burada? Bakın. Kenan bu yıldızın da Kenan bu yıldızın diyorum. Kenan bu listenin de üstünde arkadaşlar. Yani listeye girememesinin sebebi o bence. Beğeni neden bu kadar az? Süleyman Kale bilmiyorum hocam. Ben artık çok fazla da ısrar etmeyeceğim. Ve şey nerede? Cool Palmer nerede arkadaşlar? Palmer nerede? Evet. Aynen öyle. Mücahit de yazdı. Kenan hepsinden yakışıklı. Abi garip. Sil. Bak sil. Yemin ediyorum sil. Sil abi. Endirik ne? Sil. Her yeri estetik bunun. Pedri mi? Abi sil çok kötü. Hiko Baba bu mesela. Sil. Silme. Bunu bazı beğenen kızlar da var. Dursun. Şampiyonlar Ligi'ni Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa Real Madrid ve olur. Evet, bu haberi sunmuştuk. Hemen geçeyim, şöyle kapatayım arkadaşlar. Son dakika, Kamavinga'nın ekibi onun ayrılmasının imkansız olduğunu söylüyor. Kendisi zaten ayrılmak istemiyor. Salih nerede? Bizlik bir şey kalmadı hocam ya. Selamünaleyküm, iyi yayınlar kardeşim. YZ3458 hoş geldin hocam. Salih Dinyo nerede? Ben yokum. Yamal mı yakışıklı? Vallahi ben şöyle arkadan Yamal'dan daha yakışıklıyımdır ya, şu şekilde mesela söyleyeyim. Bu şekilde daha yakışıklı olabilirim mesela Yamal'dan şöyle. Ya hepimiz olabiliriz. Bernardo Silva bu yaz Real Madrid'e transfer olmak istiyor. Ben de istiyorum o zaman. AS gazetesi yazıyor haberi arkadaşlar. Olmaz, bence olmamalı. Böyle bir transfer gerçekleşmemeli. Salih, senin de nasibin vardır bir yerde, reis, kendine güven. İnşallah. Salih abi 16. Trent nasıl yok o listede? YZ3458 teşekkürler hocam. Kesene bereket. Sağ olasın desteğin için. Şöyle konfetini patlatalım, devam edelim haberlerle. Şu arkadaşlar. Rodri ve Bernardo Silva Real Madrid'e teklif edilmiş. Hangisi senin için daha hoşuna giderdi? Hangisini isterdin? Ben ikisini de istemezdim. İkisini de istemezdim. Oha, çarpıcı kokunla meydan oku Salih. Kıps. İkisini de istemezdim. Net istemezdim. Ballon d'Or kavgası çıkar Vini ile. Plaj topuyla saldırırlar. Hiçbiri gerçekten arkadaşlar yani. Bak, güncel Hakan Çalhanoğlu şu adamdan daha iyi arkadaşlar. Bak, güncel Hakan Çalhanoğlu. Bak, güncel Hakan Çalhanoğlu. Yunus Akgün'ün şundan ne eksiği var bana söyleyin, sadece şundan. Ama bu sezon kötü Yunus Akgün. Biraz da bir önceki sezon Yunus Akgün'ün şundan ne eksiği var bana söyleyin. Ya da sol ayaklı kim var? Kim diyebiliriz başka? Türkiye Ligi'nden. Bilmiyorum yani, birileri bundan iyidir yani. İsmail Yüksek bunlardan. İsmail Yüksek de bundan iyi olabilir bu arada. İyidir. Bu adam zaten nasıl Ballon d'Or aldı? Nasıl oldu bilmiyorum. Rodri'nin ayağında platin var galiba. Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso değişiklikler yapmaya hazırlanıyor ve Galatasaray'ın forveti Victor Osimhen'i ana hedef olarak belirledi. Baba, Osimhen'i ben hangi takıma gidersem gideyim böyle bir yırtıcı forvet isterim ya. En azından baskısı için. Bak, son vuruş kalitesine bir şey demiyorum. Son vuruş kalitesi kötü olabilir Osimhen'in. Ama inanılmaz pozisyon. Yani arkadaşlar, günümüz futbolun, güncel futbolun en iyi örneklerinden birisidir Osimhen. İleride defans, ileride defans. Defans ileride başlıyor forvette. Osimhen, evet bak, Osimhen'i şu konuda kesinlikle Mbappe'ye benzetiyorum. Takım arkadaşlarına bile sinirlenen bir adam. Bağıran, el kol yapan adam. Mbappe'yi zaten ben ilk günden bu 9 numara giyerken Arda Güler'e bağırmıştı, hatırlar mısınız? Bir şut çekti Arda Güler. Arda Güler'e bağırmıştı. Oradan beri nefret ederim. Bilmiyorum. Real Galatasaray mı oldu? Bitmeye doğru giden oyuncu alsın. O ne demek ya? Ahmet Dal, onu anlamadım. Dünya Kupası'nı kazanırsak Arda Güler'in Ballon d'Or kazanma işi. Arda Güler'in Ballon d'Or kazanma işi bu sene yaş bence. Çünkü hiçbir kupa yok. Evet, Yunus'a bağırıyordu. Yani bir takım arkadaşlarına bağırıyor ve karşı takımla çok fazla münakaşaya giriyor. Çok fazla tartışıyor. Vinicius Junior gibi. Vinicius da mesela karşı takım oyuncularını falan çok sinir ediyor. Yapmaması lazım.
Harry Kane gibi efendi olabilir yani forvetler. Haaland gibi, Harry Kane gibi. Mesela Haaland tatlı bir şekilde laf atar karşı takıma. Ama Mbappe de çok fazla karşı takımda uğraşmaz da takım arkadaşlarının modunu çok aşağı çeken bir oyuncu Mbappe. Osimhen de bazen, bazı zamanlarda. Abi milli takımda şey yaptı Osimhen. Bak bu arada Osimhen'i severim. Lookman'a durum 3-1 mi ne? Lookman'a niye pas atmıyorsun diye kızıyor. O da ona diyor ki zaten 2 farklı öndeyiz ve maç bitmek üzere. Atacaksın kardeşim falan bir şeyler diyordu orada. Bir tane edit var ya. Ya ben sana soruyorum o bana geliyor. Bir şey yap. Onun gibi bir şey. Salih U19 oyunculara bakar mısın? Acayipler. Hangi U19? Kimin U19'u? Ben yolda gidiyorum o bana saat soruyor. Real Madrid'in 2026-27 sezonu yeni formasının detaylı bir incelemesi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben bu arada formayı beğendim ya bilmiyorum. Sizi bilmem de ben beğendim. Çok çirkef ama Vini gibi yapmacık değil samimi hırsından öyle yapıyor. Evet o konuda da haklısın. Hakkını yemeyelim tabii ki de. Arkadaşlar yani artık pazardan forma almak istemiyoruz ya. Neyse son dakika Mourinho'nun Real Madrid transferi Real Madrid oyuncuları tarafından onaylandı. Fabrizio Romano. Evet konsey toplanmış teknik direktör onaylıyorlar. Abi Real Madrid abi Samet Akaydın Real Madrid haberi gördüm. Doğru olabilir mi? Cidden soruyorum. Biz de baktık arkadaşlar habere. Belli olmaz Mourinho bu. Fenerbahçe'deyken oynatıyordu değil mi onu hep? O dönem Fenerbahçe'de miydi Akaydın ya? Yoksa satılmış mıydı? Gönderilmiş miydi? Abi adamlar yani futbolcular şey onaylıyor teknik direktör. Hala aynısınız ya. Bak Real Madrid uyanın. Wake up. Arsenal gruptan ayrıldı. Evet arkadaşlar şampiyon olamayan takımlarda Arsenal artık şampiyon oldu. İnanılmaz tebrik ediyoruz. Szymański ve Samet tutkusu vardı. E, Ferrari şampiyon olamıyor. Borussia Dortmund olamıyor. Fenerbahçe en önde gidiyor arkadaşlar. Ya yeter artık Fenerbahçe. İstatistikleri güzel Samet'in. Abi şunu görmediniz herhalde. Rodrigo'nun dizi bu biliyorsunuz değil mi? Bunu görmediniz. Ben açtım ama kompani yapmışlar. Yani donmaya başladık yine. Oğlum çok iyi. Çok iyi bu. Dur da neler var? Aa aşkım çok pardon var lan. Aşkım çok pardon. Lan ben düştüm balkondan da varmış evet. Çok iyiyim pom pom. Çok garip. Garip fotolar var. Evet. Yani Militao'nun dizi gerçekten haber olmaya devam ediyor. Alien Rodrigo. Arkadaşlar çok kötü dizi yani. Yani dizi mi film mi bilmiyorum. Peki bizden kim Ballon d'Or alabilir Dünya Kupası'nı kazanırsak? Ki alabilirse Hakan Çalhanoğlu alır çünkü 2 tane kupası var. Ne olmuş dizine? Ameliyat oldu ya şişti ya dizi. Antrenmandaydı. Bunu da bayağı bununla ilgili bir shorts yaptım. Bayağı Instagram'da falan da 40-50 bin izlendi ya bunun Reels videosu. Şöyle devam edelim. Muhabir soruyor. Brezilya İspanya finalini ister miydin diye Rafinha'ya soruyor. Rafinha'nın cevabı kesinlikle isterim. Muhabir diyor ki ama takım arkadaşın Yamal rakibin olacak diyor. Rafinha da diyor ki fark etmez. Harbi Hakan uzaktan şişir koçum. Evet hadi biz diyelim ki Dünya Kupası'nı aldık. Bizden kim Ballon d'Or alır? Şampiyon olan var mı başka bizden? Yok. Alabilirse Hakan alır diyorum ben de o yüzden. U19 milli takım oyuncuları analizi diyordum. Geleceğin oyuncuları ile ilgili bir yayın yapar mısın? Hocam, İlker hocam. Kadroya baktım Semih Kılıçsoy yok. Ne A milli takımda var ne U19'da. Neden yok? Gördünüz mü? Fark ettiniz mi onu? Samet'e ver. Samet. Bak Samet. Karval'in yemek daveti. Evet doğru. Birazdan o habere de geliyorum.
Evet, Karval bir yemek ziyareti veriyor. Kimi davet etmiyor, kimler gidiyor birazdan o veda yemeğine. Geliyoruz birazdan. Hakan 2+1 kupa oluyor. Evet. Evet, çalışma çarşambası. Çarşamba çalışması. Her neyse çarşamba pazarı arkadaşlar. Arda Güler mavi yelek giyiyor. Böyle bir bakacağım. Mücahit'in attığı şey neredeydi? Şuradan da bir bakalım. Mügahit dinliyor. Evet. Arda Güler is back arkadaşlar. Sarı forma var. Turuncu forma var. Bir de mavi var. Arda neden? Semih 20 yaşındaymış. A milli takıma da çağrılmadı. Mesela A milli takıma çağrılmadı. Yusuf Sarı neden çağrıldı mesela? Neden Semih yok? Neden olmasın ki Semih mesela? Valverde'yi gördüğüm an Tchouaméni yaradı gözlerim. Böyle bir psikoloji yarattı işte bizde onlarda. Yedek takım mavi Arda. Hocam sarı forma, turuncu forma. 2 forma var. Üçüncü forma yedek, hangisi yedek? Arda Güler Joker oyuncu arkadaşlar. Benim de antrenmanlarım, ben de biliyorsunuz antrenörlük yapıyorum Antalya'da bir takımda. Dostlar bazen oyuncu fazla, bizde oyuncu fazla olduğu zaman, bir oyuncu fazlayken takımdaki en iyi oynayanı ben şey yapıyordum. Pas dağıtabilen çocuğu, top kimdeyse o takıma geçer. O takıma yardımcı olur. Diğer takıma geçerse yine bu sefer diğer takıma yardımcı olur. Joker oyuncu olur arkadaşlar. Arda Güler sanırım İdman'da Joker oyuncuymuş. Her iki takıma da destek olan oyuncu. Pas yapan, ortada dolaşan oyuncu. Evet, 120 IQ üzeri oyuncular mavi yelek giyiyor. Gibi. İşte benim antrenmanda yaptığımda o yetenekli ve ayağı düzgün çocukları yapıyorum. Takımdakiler yeleksiz ve turuncu. Kenardakiler sarı renk. Arda mavi. Dediğim gibidir yani. O her iki takımda da oynayan oyuncudur. Bağlantı kuran oyuncu. Galatasaray'dan Kaan Ayhan var. Hiç oynamadı. Ozan Tufan o kadar oynamasına rağmen çağrılmış. Kesinlikle. Ben İrfan Can Kahveci'yi de istemiyorum. Kaan Ayhan takımında oynamadı. İstemiyorum. Oğuz Aydın kendi takımında oynamadı. İstemiyorum. Salih Özcan bu sezon 5 dakika oynamış dediler. 5 dakika oynayan oyuncuyu istemiyorum. Zaten onlar alınmayacaktır da en azından öncesi olarak da bu eleme kadrosuna da çağrılabilirdi. Semih Kılıçsoylar vesaireler. Berke Özer hala özür dilemedi. Berke Özer Fransa'da harikalar yaratıyor. Özür dilemedi. Neden özür dilemiyorsun kardeşim sen ya? Ya biz seni zaten düşman olarak görmüyoruz. Sen de bizi düşman olarak görmemelisin bence. Yedek kalmayı da kabul etmelisin. Yani burası senin kulüp takımın değil, milli takım burası. Gerekiyorsa özür dileyeceksin abi. Yani özür dilemek hatalısın, çünkü hatalı olduğun için özür dileyeceksin. Yani kimsenin babasının çiftliği değil arkadaşlar, kusura bakmasın. Özür dilese de Fenerli diye çağırmazlar. Fenerbahçe'den bir sürü futbolcu var. Bunu ayrıştırma yapmayın milli takımda bence. Özür dilese de almazlar. Ben düşman olduklarını zannetmiyorum ya. Her ikisinin de birbirine düşman olmaması gerekiyor. Arkadaşlar kulüp takımı değiliz, yapmayın. Siz de ayrıştırıcı olmayın bence. Şöyle gelelim. Nerede kalmıştık? Mert neden yedek oldu bir anda? Hacı ama oynatacağız diye çağırmışlar. Yani yedek de kalabilirsin deseler de sıkıntı olmazdı. Ayıp ettiler dedi Berke. Vallahi milli takımın ayıbı olmaz diye düşünüyorum ya. Mert'in formu çok kötü. Mert Müldür'den bahsediyorsun değil mi? Kendi takımında ikinci zaten yedek değil mi o? İkinci sağ bek değil mi? Oynamıyor mu orada, yabancı siyahi çocuk? O oynuyordu sanırım benim bildiğim. Nerede kaldık ya? Buradaydık. Real Madrid resmi sayfasında paylaştı. Arda Güler idmandaydı arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz. Marcelo Ronaldo'nun Dünya Kupası'na gitmesine yorum yapıyor. Şöyle gülen gözlerle kalp atıyor arkadaşlar. Mourinho yönetiminde gelecek sezon kayıtsız Dean Huijsen. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Belki de şu olabilir Dean Huijsen. Bu değil de. Mert Günok. Mert Günok neden yedek mi oldu? Semedo. Mert Joker sağ bek sol bek tribün.
Mert evet iki bölgede de oynuyor. Arkadaşlar Mert Günok'la şu an bence şu andan bahsediyorum. Uğurcan bence kıyaslanmamalı. Dünya Kupası'na uzanan kol diyorum. Uğurcan'ın kolunu arkadaşlar. Çıkardığı son pozisyonları hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum ama çıkardığı o son bir top var. Direğe çarpan, hatta bir tane daha böyle direğe. Dünya Kupası'na giden kol. Kerem Aktürkoğlu'nun kısacık dokunması ve gol olması Dünya Kupası'na götüren o tıklama diyelim o topa. Topun yönünü çok az da değiştirirse, iki tane bak. Dünya Kupası'na uzanan kol Uğurcan, Dünya Kupası'na götüren gol Kerem Aktürkoğlu. Şu an Uğurcan'la Berke yarışır. Kesinlikle doğru Mücahit. Diğerleri yarışamaz bile. Yaklaşamaz bile bence. Kesinlikle katılıyorum. Mesela Mert Günok'un Galatasaray maçında yaptığı hatayı hatırlıyorum arkadaşlar. Topu tutup Torreira'nın önüne attı mesela. Bak mesela tık tık Kerem. Acil. As gazetesi sanırım ya bu. Jude Bellingham Xabi Alonso'ya karşı iç savaşın hiçbir zaman uzağında değildi. İç savaşın hiçbir zaman uzağında değildi. Bellingham Alonso'nun kovulması için içten içe baskıyı en çok uygulayan oyunculardan biriydi. İngiliz Vinicius veya Valverde'den daha sakin ve akıllı bir şekilde bunu yaptı. Vini işte el kol yaptı. Valverde de sözlü olarak bir şeyler söyledi ama Bellingham bunu sinsi bir şekilde yaptı diyor. Brezilyalı Clasico'dan hemen sonra Xabi Alonso'yu doğrudan baskı altına aldı. Uruguaylı ise Almaty'deki maçta Şampiyonlar Ligi'nde açıkça memnuniyetsizliğini gösterdi. Bellingham ise tüm bu meseleleri ele alışında daha akıllıcaydı. Jude aşırı dikkatle hareket etti ve yaptığı her şeyi içten içe hesaplamış ve büyük bir zekayla oldu diyor. Sinsi köy yılanı. Thank you Bernardo. Bernardo'ya teşekkür etti Manchester City arkadaşlar. Veda ettiler ona da. O da Real Madrid'e gelmek istiyor. Ama bir sonraki durağı bence Juventus. Real Madrid bu yaz bir sol bek transferi yapma ihtimali dışlanmıyor. Yani sol bek transferi de yapılabilir diyorlar. Mourinho'nun kendisi kulübe stoperlere ihtiyacı olduğunu belirtti. Carreras da eski öğrencisi değil mi Mourinho'nun? Çünkü Benfica'da birlikte çalıştılar. Carreras ana sol bek ve Fran Garcia da ayrılabilir. Fran Garcia için de dün de bir haber vardı. Fran Garcia Mourinho'nun en önemli askerlerinden biri olabilir diyordu. Çünkü baskı koşu, geriye ileri koşu Fran Garcia'da var diye bu şekilde bir haber de vardı. Satılmayabilir Fran Garcia, bilmiyorum. Dani Carvajal takımı ve bazı personel üyelerini bu akşam veda yemeğine davet etti arkadaşlar. Arbeloa davet edilmedi. Yemekte kimler vardı? Rüdiger, Boştantuono, Sırık Çocuk, Courtois, Diz, Trendyol burada, Menisküs Junior, kadayıfımız en önde, Valverde, Arda Güler burada ve Sinsi Kaplumbağa da burada arkadaşlar. Ne yiyor oğlum bunlar? Balık mı yemişler lan? Balık, kola var burada. Yani salata var. Güzel. Oh mis. Carvalho kendi forması. Evet, dostlar meclisi. Dostlar mı düşmanlar meclisi mi? Tchouaméni yok mesela. Rüdiger'le kim? Carreras yok mesela. Arda'mız da orada. Fran Garcia işte Barış Alper Yılmaz. Kesinlikle doğru. AI gibi. Menemen. Carvalho hayalindeki ilk 11'imi açıklamış. Vallahi bilmiyorum. AI gibi değil mi aslında? Ama 4-3-3 falan paylaşmış. 4-3-3 bunu AI olarak da yapmış olabilir. Tabii ki de bu AI gibi de duruyor bu arada. AI lan bu. AI. Evet, yapay zeka bu bence. Bence AI gibi ya. Çünkü Trent'in kafaya bakar mısın abi? At kafası gibi bunun kafa. Arda ile Mbappe yan yana falan. Arda eşofmanla gelmiş. Bilmiyorum, yapay zeka da olabilir. Yapay zekadır herhalde ya zaten. Job Bellingham ve Jude Bellingham arkadaşlar. Evet. Karşınıza çıksa ne yaparsınız bu ikili? Hemen söyleyin bana. Vini de yakışıklı çıkmış, gerçek olamaz. Sence Bellingham kalır mı yoksa Mourinho gönderir mi? Zabıta kardeşler, evet. Evet, devlet memurları. Zabıta ekip. Karşınıza çıksa ne yapardınız? Foto çektiririz.
İkisinin de yüzüne bakmam. Şırrak. Jop'u basar. Onlar Jop basmasın Mücahit. Onlar zabıta ya. Why hate Arda diye sorarım. Why hate. Hate. Küçüğü bekçi olsun. Aynen küçüşü bekçi olsun bari. Job bekçi olsun. Jut zabıta. Çok kötü kardeşler ya. Arsenal'ın 16 yaşındaki oyuncusu Max Dawman. Dawman'ın şampiyonluk sonrası okulda karşılaşma anı. Karşılanma anı arkadaşlar. 16 yaşındasın. Okula gidiyorsun. Şeref tüneli oluşturulmuş. Baba her erkeğin hayal değil midir ya? Sınıflar arası turnuvada işte şampiyon oldun, alkışlıyorlar falan. Bravo Arda derim. Kıps. Ahmet hocam aynen. İkisinin de yüzüne bakmam. Şampiyonluğa etkisi. Okuldaki havasını düşünemiyorum. Çok, oğlum bizim bile hayalimizdir böyle şeyler ya. Tüm okul seni tanıyor falan. Lan okulu bırak, tüm dünya tanıyor. Belki İngiltere tanıyor. Garip ya. Hayat işte bazılarına gülüyor arkadaşlar. Bize böyle böyle bakıyor hayat. Hiç gülmüyor bize. Böyle bakıyor. Hatta hayat bize nasıl bakıyor biliyor musunuz? Çok da kötüyü çekmeyelim tabii de. Bir saniye bulabilirsem bu değil. Bu iş değil. Bu gibi olabilir. Bir saniye hemen hayatın bize attığı bakışı bulacağım. Bu değil. Köy yılanları bunlar değil. Lan bu ne? Bu hiç değil. Bir saniye hemen bu. Lan nerede? Real Madrid Lan oğlum yok ki. Yok arkadaşlar. Allah Allah nerede olabilir ya? Bulamadım. Bizde 21 yaşında ünlü de sürülen. Fotolar CX. Dur abi dur şu bak şu. Hemen gönderiyorum arkadaşlar. Hayatın bize attığı geneldeki bakışı şey yapıyorum. Şu. Bu değil mi abi? Genelde böyle bir bakış hani. Bize gülmüyor böyle bakıyor biraz bazen hayat. Evet şöyle kötüyü çağırdıktan sonra devam edelim arkadaşlar. Ne yapacağız? Hayat bize bakmıyor bile. Galeri tavan etti. Sen yerinde oturup sayarken o hareket etti, mücadele etti. Etti değil ama değil mi? Etti. Yok hayat gülmüyorsun da falan her şeyi atın hayata. Hiçbir Premier Lig takımı Arsenal'ın şampiyonluğunu kutlamadı. Yazıklar olsun. Son dakika. Etti TDK'ya göre yeni kural. Tamam. Sinirlenme tamam. Vinicius Junior Real Madrid'in sezonun son maçında hat-trick yaparsa kariyerinin en golcü sezonu olacak arkadaşlar. En çok gol attığı sezon olacak. Hat-trick gelir mi? Arda'dan da 3 asist. Vini'ye 3 golde. O falan filan. Az önce bir yorum okudum da arkadaşlar. Gel buraya gel bak. Bak. Kıs 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 kıs. Bak. Bak kim yazmış. Gel. Bak. Kıs. Bak. Gel. Gel. Bak. Bak kim yapıyor haberleri görüyor musun? Bak. Fanatik yazmıyor bak gel. Gel bak. Bak görüyor musun? Gel. Kıs. Bak. Bild. Bak görüyor musun? Bak görüyor musun gel. Bak haberleri kimler yapıyor. Görüyor musun gel. Bak. Kıs. Bak. Böyle görüyor musun? Oradan eşek gibi gelip bana çamur atamazsın oradan. Ne oldu Salih ne diyorsun? Arkadaşlar gelmiş bana çamur atıyordu ya. Salman Yıldız isimli birisi ilk defa görüyorum chatimde de. Şöyle bir bakayım bu kimmiş? Salman Yıldız. Evet. Bu arkadaşımız gelmiş bana çalım değil de çamur atıyor arkadaş. Kocaman bir abimiz hatta kendisi. Marka ve As gazetesinden haber okuyorum adam. Adam diyor ki nerede yalan haber varsa okuyorsun burada diyor. Koskocaman adam bir de ya. Lan oğlun yaşındayım belki ben senin ya.
Gelmişsin suça sürüklenmeyen insanlar olarak burada duruyoruz arkadaşlar. Haber yapıyoruz falan. Alnımız bak şu terle arkadaşlar iş yapıyorum burada alnımın teriyle. İş yapıyorum. Geliyor eline çamur atıyor ama kendi eli kirleniyor haberi yok. Bilmiyorum. Gündeme neden taşıyorsun? Bana mı diyorsun hocam? Ha bana mı diyor? Ha, tamam okey. Doğru. Doğru ama arkadaşlar işte o kadar emek verip şöyle bir tane yorum görünce de adamın canı sıkılıyor ya. Bilmiyorum. Ya ne kadar emek verdiğimi belki de Mücahit biliyordur. Bazı çevremdeki yakın arkadaşlarım biliyordur arkadaşlar. Uyumadığımı, gerçekten uykuya çok az vaktim kaldığını yakın çevremdeki arkadaşlarım falan biliyordur. Özellikle Mücahit biliyordur arkadaşlar. Sabahlara kadar ne çileler çektiğimi Mücahit biliyordur, bilmiyorum. Neyse canınız sağ olsun arkadaşlar. Çamur atanların da canı sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Manchester City'nin 26-27 sezonu için yeni iç saha forması. Evet şöyle maviden beyaza dönmesi güzel olmuş ama sanki bir denize giderken giydiğin tişörtümsü gibi olmuş. Tatsız bir forma diyorum ben. Brighton'da Ferdi Kadıoğlu'ndan iyisi yok. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sezonun oyuncusu seçildi Brighton takımında dostlar. Evet. Evet abi o da takımında sezon oyuncusu seçiliyor. Schalke'de Kenan Karaman sezonun oyuncusu seçiliyor. Arda Güler en son ayın Real Madrid'in takımın oyuncusu seçildi. Yılın oyuncusu büyük ihtimalle Mbappe'ye verirler. Bakalım bizim çocuklar iyi gidiyorlar. Hakan Çalhanoğlu da belki bir şeyler alır. Inter'de kim seçildi bilmiyorum ama bakacağız ona da. Bilmiyorum. Ferdi Manchester'a evet Manchester haberleri var. Sabahki videomuzda da bahsettik. Kısa bir şekilde de burada söyleyelim dedik. Sabahki videomuzda zaten uzun uzadıya konuştuk bu konuyu. Prens William da Dolmabahçe'de arkadaşlar. O da maçı izlemeye gelmişti. Mbappe mi? Mbappe alır arkadaşlar yani. Bence almaması gerekir ama alır. Arteta. Paris Saint-Germain'i yenebilmek için gereken her şeye sahibiz. Şampiyon olmuş erkek özgüveni değil mi bu abi? Paris Saint-Germain'i yenebilir mi? Sizce Şampiyonlar Ligi finalini kim alır arkadaşlar? Ferdi Real'e ilaç olur. Bence de olur ama almazlar. Sakin ol Salih, iyi iş çıkarıyorsun. Allah razı olsun. Sağ olasın hocam hepimizden. Böyle düşünen herkesten de Allah razı olsun. Allah herkesin de bu arada kalbine göre versin dostlar. Kimin kalbinde ne varsa ona göre versin gerçekten. Real'de son seçim olacak. Daha seçim yok. Paris Saint-Germain alır. Ben de PSG alır diyorum. Bilmiyorum. Nail Rasulov hocam kanalıma girip videolar kısmına geldiği zaman Arda Güler'e gelen teklif, hatta son videomuzu izlersen bile Arda Güler'e gelen teklifleri zaten videolarını videolaştırıyoruz. Haberleri videolaştırıyoruz. İzleyebilirsin. Yani son bir haftadır Arda Güler transfer haberlerini sunuyoruz zaten. Videolarda var. İsteyen takımlarda var. Videolara gidip yayından sonra izleyebilirsin. Kerem Esen. Teşekkürler hocam. Kesene bereket, sağ olasın, var olasın desteğin için. Eyvallah. Eyvallah hocam. Ne demiş Kerem Bey? Şöyle okuyalım. Arda bana göre şu an dünyanın en yaratıcı, en iyi, en zeki 10 numarası. Al sol kanatta Kenan'ı, Mbappe yerine Harry Kane. Bütün topları Arda'ya atacaksınız. Top Arda'ya gelince boş alanlara kaçacaksınız. Gerisi çok kolay. Yani aylardır söylediğimiz olay Kerem, kesinlikle öyle. Çünkü bunu kim dedi? Toni Kroos dedi. Arda Güler 10 numara pozisyonunda en iyi yer 10 numara pozisyonu dedi. Arda Güler için defanstan, orta sahadan aldı topları. Forvet oyuncularına, atak oyuncularına inanılmaz bir şekilde, isabetli bir şekilde atabilen nadir oyunculardan bir tanesi gördüğüm dedi. Bunu bak, bir pas maestrosu, yani bir pas şefi arkadaşlar. Bir pas gurmesi Toni Kroos söylüyor. Toni Kroos'un attığı pasları bir izleyin arkadaşlar.
böyle bir adam Arda için böyle bir yorum yapıyor. Hani bak bunu gidip işte Hakkı Bulut falan böyle bir yorum yapmıyor. Ümit Özat böyle bir yorum yapmıyor. Toni Kroos diyor bak bunu arkadaşlar. Toni Kroos diyor ki inanılmaz bir bağlantı oyuncusu diyor. O şekilde de Mbappe değil de böyle Harry Kane gibi ayağı düzgün, son vuruşu bitiriciliği çok iyi olan, çok süratli koşmasına da gerek yok burada. Bu arada bitiriciliği iyi olsun. Mesela Mbappe'nin ben bitirici vuruşlarının o kadar kuvvetli olduğunu düşünmüyorum. Harry Kane olsa mesela Mbappe 43 gol attı diyelim. Harry Kane bir 55-60 atardı belki. Bak yemin ediyorum. Azerbaycan'dan sana ve senin timsalinde tüm Türk kardeşlerime selam olsun. Teşekkürler hocam. Sizlere de selam olsun. Eyvallah. Şöyle devam edelim. Arteta'yı söyledik. Sıradaki maç Atletico Bilbao. Arda Güler. Evet arkadaşlar yine o ayak içini göstermiş. O ayak içi neler yaptı bu sezon maşallah. Sakatlık olmasaydı daha da güzel olacaktı. Arda is back dedik. Ee, şöyle geleyim. Evet yine bizim stadyumdaki kediler. Bizim elçiler. Beşiktaş Stadyumunda Avrupa Ligi finali öncesinde bir kedi gizlice girdi. O kedi ben miyim acaba? Evet abi kedilerimiz meşhur oldu ya. Kediler meşhur biliyorsunuz. Turistler de çok şaşırıyor bu kadar çok kedi olmasına. Bununla ilgili video çeken bir turist bile var hatta. Sürekli kedi sayıyordu sokakta. Evet. Bütün taraftarlar da onu sevmiş. Hatta şurada da bir fotoğrafını gördüm. Onu da açayım. Canım kedi çekti yine ya. İki sevsek de şöyle şu sinirimiz bir gitseydi ya. Hayır. Bu stadyumu o sahip diyor. Evet. Başka birisi yabancı paylaşmış herhalde. 207 kişi izliyor. Beğeni 125. Beğenin la diyor. Onur Bey. Evet arkadaşlar bir like atıp bizlere destek olabilirsiniz. Lütfen like'larınızı da bekliyoruz. Bizler için çok önemli arkadaşlar gelişmemiz için. Ben Mourinho Mbappe kafa kol girer diye düşünüyorum. Ee, ben de yani onu belki de dizginleyecek tek hoca Mourinho da olabilir bu arada. Hani sevmiyoruz etmiyoruz da. Tamamla. Aston Villa aldı. Aston Villa alsın ya. Ne yapalım? Bizlik bir şey yok. Barnaz beğendik la. Evet orayı bir 200 like yaparız arkadaşlar bence. İlhan Mansız gördüm orada. Ama yakışıklıydı da. Hala da yakışıklı. Bunun yaşında böyle durmak istemez mi her erkek? Vallahi durmak istersiniz beni. Kaç? 50'yi geçmiştir bu ya herhalde. 50 olmuş mudur? İlhan Mansız UEFA Kupası ile birlikte arkadaşlar. UEFA Avrupa Ligi paylaşıyor. 100 yaşında. Ulan sana ne olmuş böyle be? Bu ne abi? Kime ne olmuş böyle? Takımlar değil mi? Arkadaşlar takımlardan bahsediliyor ya. Yani Aston Villa falan bizim Mücahit'le izlediğimiz şey Türkiye Romanya maçını izlediğimiz stat işte ya. Beşiktaş'ın sahası. Ulan buradan izledik lan Müco. Şuradaydık değil mi biz? Tam şuradaydık ha Müco. Televizyon tam bizim karşıdaydı evet. Biz buradaydık arkadaşlar. Şu kale arkasında Arda Güler'in şuradan Ferdi'ye attığı uzun pası gördüm ben. Ferdi gözlerimin önünde gol attı. Doğru bildin. 200 like ve Mbappe tokatı. 200 like gelmez ya. İnönü'den bahsediliyor bence. Aynen. İnönü. İnönü Stadyumu. Tüpraş. Oğlum bu ne oğlum? İnternet kafeye dönmüş. Bütün yayıncılar orada tabii ki de yayın kanal şeyleri. Haberlerin yayıncıları. Bu ne? Pogba haberim. Bunu sunduk herhalde. Chouameni. Pogba'ya benzettim. Soyunma odasında hiç kavgaya şahit oldun mu? Hayır hayır. Bazı tokatlar, evet böyle şeyler ama gerçek bir kavga değil asla. Bu röportaj Fede Valverde olayı öncesinde kaydedildi. Kavga olmadı dedi ve bunu gerçekleştirmiş mi? Bu ne ya? Koltukları götürdüler. Selam reis, like atıldı gelir gelmez. Hoş geldiniz hocam. Hayır hayır bazı tokatlar. Evet böyle şeyler ama gerçek bir kavga değil asla diyor. Ulan yayını kısa tutalım dedik. Yine bir saati geçtik ya.
Çok konuşuyorum. Çenem açılıyor ya. Hızlıca şu haberleri de sunayım, bitirelim Mücahit. Çok fazla da vaktini almayalım insanların. Jude Bellingham. Arda Güler beğenmiş mi? Evet, Arda Güler de fotoyu beğeniyor. VIP jetle uçuyorsun zabıta. 3 kameralı telefonun. Jude Bellingham'ı likelamış, şukulamış Arda'mız. Mr. Bellingham. Wow. Mr. Jude Bellingham. Endrik diyor arkadaşlar yorumu. Endrik de önüne gelene yorum yapıyor valla. Hollanda'ya gitmiş Bellingham. Bay Zabıta Bellingham. Son dakika. Dani Carvajal takımı bazı personel. Evet, bu haberi söyledik. Yayının uzamasından şikayetçi olan yoktur sanırım. Yok da ben kısa tutayım dedim ya. Bazen çok konuşuyorum. Çok fazla şeyler söylüyoruz. Sıkılıyorsunuzdur diye düşünüyorum dostlar. Mourinho Real Madrid'e Benfica'nın mevcut sportif direktörü Mario Branco'yu transfer etmelerini önerdi. Kulüp bu fikri reddetti. Mario Branco'yu istememiş. Fenerbahçe'de de çalıştılar değil mi birlikte bunlar? İstememiş. Real Madrid. Bir sorun görmüşler herhalde onda. Yayın uzun olması bizi rahatsız etmez. Eyvallah hocam. 41 yıl sonra Aston Villa'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. 44 yıl sonra Aston Villa'yı Avrupa finaline taşıdı. 44 yıl sonra Aston Villa'ya Avrupa Kupası'nı kazandırdı. Unai Emery. Abi şunu bari alsaydınız Real Madrid, ama bu da kontra atak futbolu oynatıyor ya. Arda'ya mecburlar. İnşallah hocam. Hakkını, emeğini helal et. Her videonu heyecanla izlerim. Sağ olasın hocam. Bay Rema VTO. Real Madrid fanısınız sanırım. Sıkılmıyoruz yayından ama çekmiyor internet yolda. Meltem Hanım, yoldasınız galiba. Nereye gidiyorsunuz? İspanya'ya mı yoksa? Mourinho at oynamasın diye almamışlardır. Bu hoca Fener'e gelse ziraatle yetinir. Fener ziraatle yetinmez ama arkadaşlar. Fener'e gerçekten lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ne artık katılması gerekiyor Fenerbahçe'nin de. Çünkü orayı unuttu. Orayı unutmaması gerekiyor Fenerbahçe'nin de. Tammy Abraham eski evi İnönü'de Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Evet. Ya şöyle gıcık denk işte. Beşiktaş taraftarlar. Mesela şu dondurdu mu sizi mesela? Kan dondu mu şunda arkadaşlar? Yani eski takımının sahasında kupa kaldırdı. Kupa aldı. Yani senin takımındayken başarılı olamıyor mesela. Burada gelip UEFA'ya alıyor ya. Ben gıcık oluyorum mesela ya. Şampiyonlar Ligi Fener'e gelse yine kabul etmez. İspanya'ya gidiyorum, evet. Freiburg bile finale çıkıyor. Bizim takımlar dünya para harcayıp ilk 24'e zor giriyor. Evet Doğukan, ya Freiburg ya. Bak delireceğim ya. Abi bak, Galatasaray inanılmaz kadro kurdu. UEFA'ya gittiği dönem vardı. Tottenham'ı elediği falan. Abi nasıl olmuyor ya? Nasıl olamıyorlar ya? Ya bir takım, bir Türk takımı artık bir şeyler yapsın bak. Avrupa'da şampiyonluk lazım arkadaşlar. Carvalh'i tek kelimeyle tanımlayın. Courtois asker diyor. En büyük asker. GG kim lan? Size 3 kelime vereceğim diyor. Savaşçı, rol model, efsane. Ceballos savaşçı, Bellingham rekabetçi, İbrahim kaptan, Mastantuono efsane, Mbappe efsane diyor. Arda'ya niye sormadınız kardeşim bu soruyu? Yoksa Real Madrid'de bir şeyler mi var? Arda dışlanıyor mu? Bekçi. Osimhen Chelsea'ye gitme ihtimali varmış. Evet, o haberi de sunduk Mustafa Selçuk hocam. Bir futbol menajeri kazandığı en önemli Avrupa şampiyonlukları. Bir futbol menajerinin kazandığı en önemli şey Avrupa şampiyonlukları. Ancelotti 5 Avrupa Kupası, Mourinho 5, Trapattoni 5, Unai Emery 5 arkadaşlar. Hepsiyle aynı seviyede 5 Avrupa Kupası.
Yani bir antrenörün en belirgin özelliği. İyi demek için Avrupa Kupası gerekiyor. Hepsinin de 5 şampiyonluğu mevcut. Arda onları dışarı artık. Niye anlamıyorsunuz? Türk takımına yaptırmazlar. İleri at azla. Evet, bir yerde tıkanıyor, bir şey oluyor. Arsenal Arda Güler için Real Madrid'e 125 milyon euro teklif edecek. Futbol falan filan. Yani 100 diyorlardı, 125'e mi çıkmış teklif? Baba alacaklar mı, ne yapacaklar? Mourinho istemezse bir sürü kapı var Arda'ya bu arada. Arda'nın son maç son 10 dakika girmesi gerek. Olabilir. Antrenmana çıkıyorsa maça da son 10 dakika çıkabilir diye düşünüyorum. Tabii ki de riske atmadan oynayarak. Kenan Yıldız, Vincenzo Montella söylüyor. Kenan Yıldız 21 yaşında bir genç. Umarım bu katıldığı pek çok Dünya Kupası'nın ilki olur. İnşallah ya. Son dönemde dizinde bazı sorunlar yaşadı ve bu yüzden antrenmanlarda %100'ünü veremedi. Umarım tamamen iyileşir. Motivasyona gelince o kendiliğinden gelir diyor Kenan için. 125 artı Olosko. Keşke Arda Paris Saint-Germain'e gitse. Zor. Ha, gider mi gider, oynar mı oynar ama Arda gitmek ister mi bilmiyorum. Montella. Hakan Çalhanoğlu bugün İstanbul'a geldi. Ayın 22'sinde kaptanla bir araya geleceğiz. Hem oyuncuya ayın 22'si yarın yani. Yani evet. Yani biz Perşembe Cuma bir araya gelecekler. Yazıyormuş zaten. Hem oyuncuya hem de durumunu Cuma günden itibaren değerlendirmemize izin veren Inter'e teşekkür ederim. Umarım önümüzdeki 2 hafta içinde tamamen hazır hale gelebilir. Çalhanoğlu bizim için çok önemli bir oyuncu diyor. Mourinho Arda'nın takım içinde hangi pozisyonda oynayacağını belirleyecek. Real Madrid Arda'yı niye satsın? Hocam çıkan haberler o yönde değil, o yüzden. Sezon öncesi kampı çok önemli Arda Güler için. Arda Güler'in ilk 11 garantisi ve takımda kalması için çok önemli olacak. Çalha çok önemli. Yani Hakan da okey, seviyoruz ediyoruz. Inter'deki o şeyi göremiyoruz. Bak Kenan'daki şeyi de göremiyoruz. Bak Kenan da Juventus'ta oynadığı gibi değil. Arda da bazen, yani çok fazla Real Madrid'deki gibi görmüyoruz milli takımda. Ben diyorum bak, kulüp performanslarının aynısı milli takıma yansısa çeyrek yarı oraları bile görür, finali bile görür belki. Bu kadronun potansiyeli çok yüksek. Kimya uyuşması lazım. Peki Salih Bey, sen Arda'nın hangi takıma gitmesini istersin? Yani bu takımda olması lazım dediğin var mı? Ee, Arda Güler şu an hangi takıma giderse gitsin oranın en önemli oyuncusu olur. Kesinlikle. Real Madrid'de de. Yani Arda Güler'in dediğim gibi tamamen kimlikten kaynaklandığını düşünüyorum. Arda bir İspanyol, bir İngiliz, bir herhangi bir başka bir ülkeden olsaydı zaten dokunulmaz diyorlar Arda Güler için de. Daha fazla değer görürdü diyeyim ben size dostlar. Ben Real Madrid'den kalmasından yanayım ama takımın komple kazanıp değiştiği zaman demiştim. Ama bu takım komple olduğu gibi kalacak gibi gözüküyor. Bilmiyorum o yüzden. Ama bence Real Madrid'e çok yakışıyor Arda Güler. Eski Real Madrid'i falan hayal edersek yani. Allah sakatlıklardan korusun inşallah oyuncularımızı. Amin. Amin Şükran ablacığım, sağ olasın. İnşallah öyle bir şeyler yaşamayız. Milli takımı defansı çöp. Evet. Maalesef öyle. Katılıyorum. Real Madrid'e derin temizlik yapılmadan Arda Madrid'e gelmesin. İngiltere'ye gitsin bence. Öyle de Real Madrid'de de şöyle bir şey var. Gittiğin zaman gelemeyebilirsin bu takıma. Hani satılıp gidersen gelemeyebilirsin. Kiralık belki de. Hani Endrick gitti kiralık. İyi oynayıp da geldi bu arada. Satılık gidersen tekrar alınmayabilirsin buraya. Başlasın Dünya Kupası, gece kalkar izleriz. Ben bir de yayın açacağım arkadaşlar. İzleme de değil. Ester Evet, bu videoyu da izledim. Keyifli bir video var arkadaşlar. Şöyle bir videosu var. İrfan Can Kahveci, Merih Demirel, Hakan Çalhanoğlu TikTok'ta yabancı kelimeleri söylemeye çalışıyorlar. Polonya'daki bir teşekkür şeyi var arkadaşlar. Onu söyleyemiyorlar.
Bayağı gülüyorlar burada. Salih, Arda giderse yeri Arsenal, orada Ballon d'Or alır. Yani Mesut Özil de gitti. Hiçbir kupa kazanamadı. Yani büyük bir kupa alamadı. Ne lig kupası ne de Şampiyonlar Ligi. Ama şu an mesela Şampiyonlar Ligi'nde final oynuyor Arsenal. Ligi de kazandılar. Şans lazım yani. Arda Güler dünyanın en iyi takımına, dünyanın en büyük kulübüne, en konforlu kulübüne 18 yaşında, 17-18 yaşında transfer oluyor. Geldiği yere bakın yani. Cehennemin ortasına düştü çocuk. Hiçbir hoca tarafından yüzü gülmedi. Hocasal anlamda da yüzü gülmedi. Takım arkadaşı konusunda da yüzü gülmedi. Süre konusunda da yüzü gülmüyor hala. Çıkış yaptığı tek sezon bu sezon. Sürekli oynadığı sezon. Onda da ortalama bakarsanız 55-60 dakika oynamıştır maçların tamamını. Öyle bir şanssızlığı da var Arda'mızın. Umarım güzel enerjiler çekelim, gönderelim Arda'ya da. Allah bahtını açık etsin, sakatlık vermesin. Real Madrid'den emekli olsun diyorum ben. Eski Real Madrid özlemedim değil. Raconlar kulübüne çevirdiler kulübü. Evet. Arda yeri Barça pamuklara sarardı. Onu Ballon d'Or bile aldırırdı. Kesinlikle Sadık hocam. İlk baştan yanlıştı karar da. O karar artık dönmez diye düşünüyorum. Yani Barça olması için bir Figo transferi, Figo olayı gibi bir şey olması lazım ki. Ki Arda da yamalı falan tekmeledi orada, Pedri'yi yerden yere çarptı. Yapma diyoruz Arda'ya şunları. Kendine biraz hakim ol. Arda da ben gibi sinirlenince kendini tutamıyor bazen. Bende de var o. Arda Modric gibi 35 yaşına kadar kalsa keşke. Doğukan aynı kanıdayım ama bu takım arkadaşlarıyla çok zor. Mutlu olamazsın bir defa. Hani Kenan gibi mutlu olması lazım ki Kenan'ın da takım arkadaşları çok yeteneksiz. Arda kapıları kapatıyor. Rakiplere hep takıntı yapıyor. Yani takıntı değil de böyle taktığına da evet takıntı yapıyorsa Yamal'a falan yani kitlendi çocuk. Filistin bayrağı açan, Yamal'ı eleştiren Barça'da ne işi var Arda'nın? Filistin bayrağı açan, Yamal'ı eleştiren Barça'da ne işi var Arda'nın? Abi İspanyollar zaten Filistin'i destekliyor diye biliyorum. Destekliyorlar. Zannetmiyorum eleştirmemiştir Barça taraftarı onu. İnşallah emekliliğe kadar düşünsene Real'e teknik direktör olurmuş ama ben göremem. Estağfurullah, belki görürsün Şükran ablam. Neden? Hansi Flick. Flick mi eleştirdi? Ben bilmiyorum. Başbakan destekledi. TikTok'ta desteklemese ne olur? TT desteklemese. Barça değil, hocası eleştirdi. O hocanın Yahudi. Şimdi konuşturacaksınız beni arkadaşlar. Vallahi ben o eleştiri şeyini görmedim. Haber olarak da görmedim lan. Mücahit, niye atmadın bana öyle bir şey? Vallahi bana denk gelmedi, görmedim. İspanya başkanı destekledi. Evet, ben de o haberi görmüştüm. O yüzden dedim İspanyollar destekliyor diye. Filiye yönetim demiştir, sen eleştir diye. Yani oyuncusu Yamal açıyor bayrağı. O zaman Yamal'ı da göndersinler. Çok yiyorsa, çok seviyorlarsa diğer tarafı. Yamal'ı gönderin abicim. Oyuncunuz açtı bayrağı. Gönder hadi. Hadi gönder. Filik beğenmedi bayrak. Şimdi başkan da yürü koçum be dedi. Hadi gönder abi o zaman. Yamal'ı gönder hadi. Bayrak şimdi beğenmediniz. Gönderin. Gönder. Yiyor mu? Yemez herhalde. Ya yerine göre erkeklik yapıyorlar. Yamal ile Mastantuono takası. Evet, yapılsın. Yapılsın. Mastantuono mesela hiç şampiyon olamayacağınız için Mastantuono'yu aldığınız zaman bayrakta açamazsınız bence. Mastantuono sizin için hayırlı bir transfer. Flick Alman, İsrail'i destekliyor zaten. Yamal Madrid'e gelir. Bu arada Madrid'i falan, Ronaldo'yu falan övüyor ha, Messi yerine Yamal. Ama o da bir forma paylaştı. Tanrı'ya şükürler olsun ki Madrid taraftarı değilim diye bir forma da açtı şampiyonluk kutlamasında. O da kapı kapatıyor. Boştan da Messi'ci, evet. Boştantuono da Messi'ci arkadaşlar. Mastantuono'yu Manu istiyor galiba. İnşallah. Yedek kulübesine mi? Barcelona eskiden o zaman Real Madrid'iyiz abi sonuna kadar. O forma önemli değil. Magazinel şeyler. Deportivo'yu diyorsanız Şükran Hanım, evet o yıllardır var zaten. Evet dostlar, başka haber var mı Mücahit? Varmış herhalde. Şunlara da bir bakalım, sonra da yavaştan müsaadenizi isteyelim arkadaşlar.
Böyle geldik. Yine 1,5 saate çıktı. Yarım saat yapıp kapatacaktım yayını normalde. Tutamadık yine kendimizi. Konuştuk. Juventus spikerleri Kenan Yıldız'ı dokunulmaz olarak görüyor. Şampiyonlar Ligi'nde yer almasalar bile Juventus'un onun etrafında yeniden yapılanmayı planladığını bildiriyor. Ya siz var ya hiçbir şekilde yapılanamazsınız arkadaşlar. Bernardo Silva'yı bile alamazsınız oraya. Bak söylüyorum. Zor alırsınız Bernardo Silva'yı. Zor. Bu takımın ben düzeleceğini düşünmüyorum. Yani ya fiyatını arttırmak için böyle açıklamalar da yapıyor olabilirler. Yani Kenan'da birazcık akıl varsa Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir takımda kupa kazanamayacağı bir takımda olmaması gerekiyor ama o da mutluluk peşinde koşuyor. Mutluluk arıyorum diyor. Kenan Yıldız Juventus'un dokunulmaz tek oyuncusu. Şampiyonlar Ligi futbolu olmadan bile Türk 10 numara Juventus'tan ayrılmayacak. Sky Sports yapıyor haberi. Juventus'un yeni forması da bu arkadaşlar. Şöyle beyazların yanına altın rengi gibi bir şeyler yapmışlar. Bu forma da çok güzel. Uzun kollusuna bayıldım özellikle. Ama şimdi 8-10 bin liraya da iki forma 8-8-16-20 bin lira. Hadi kardeşim bay bay. Kenan Yıldız dokunulmaz. Tamam dokunmuyoruz. Dokunmuyoruz alın. Juventus taraftarları genç ve yaşlı. Kenan Yıldız'ın geleceği konusunda rahat bir nefes alabilir. Çünkü kulübün sahipleri onu vazgeçilmez görüyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi futbolu olmasa bile Juventus genç yeteneğin becerilerine ve hevesine başarılı bir sezona öncülük etmesi için güvenecek. Yıldız da orada emekli olacak. Newcastle efsane formasını andırdı bu forma. Evet o da güzel formaydı. Alan Shearer'lı dönemin formasından bahsediyorsun herhalde. Başladılar fiyatı yükseltmeye. Kenan'ın değil mi? Griezmann da Fransa kadrosuna çağrılmadı. Abi orada çok iyi oyuncular var ama. Evet son bir haber daha arkadaşlar. Onu da sunalım. Yavaştan gidelim. Bu kadro olur mu? Olabilir bakacağız. Şöyle gelelim. Ulan buraya tıklıyoruz işte. Nereye gidiyorsun? Buraya. Heh. Milli takım kadrosu açıklandığına göre bence Dünya Kupası için en iyi 11 bu. Takımcılık yapmayan hiç kimse bu kadroya itiraz etmez zaten. Abi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Geçen 12 kişilik kadroyu saydık burada. Kontrol ettim. Evet Uğurcan kalede. Zeki Çelik sağ bek. Stoper tandemi Merih ve Abdülkerim. Yani buraya şey de olabilir. Ozan Kabak da gelebilir Abdül'ün yanına. Ferdi sol bek tartışılmaz. Orkun Hakan. İsmail yedek. İkisi aynı tarz oyuncu ama Orkun Hakan oynar. Barış Alper, Arda Kenan ve Can Uzun forvet. Okeyim abi. Tamam Abdülkerim'e de itiraz etmiyorum okey. Okey. Bu ya. Bu arkadaşlar. Hepsine maşallah. Ben bucuyum. Bucuyum ben. Ben bucuyum. Ben bonla geldim bonla giderim. Bucuyum ben. İspanya, Portekiz, Fransa kadrosu çok güçlü. Bakalım bizim milli takım ne yapacak? Ah. Biz büyüklerle iyi oynarız da. Evet biraz şey var bizde. Evet büyük küçük takımlara karşı biz oynayamıyoruz. Ha, doğru söylüyor Mustafa Bey. Evet dostlar kadroda bu şekilde olacak. Biz de yavaştan kaçalım arkadaşlar. Teşekkürler bizleri izlediğiniz için. Teşekkür ediyoruz. Destekler için de sağ olun var olun. Süper chat gönderenlerin kesesine bereket. Like atanların ellerine sağlık hocam. Chatte konuşanların yazanların da yüreklerine sağlık. Sağ olsun var olsunlar herkes.
Allah herkesin kalbine gönlüne göre versin dostlar. Geceniz güzel olsun. Allah rahatlık versin herkese. Bizden bir isteğiniz var mıdır? Biz gidiyoruz çünkü. Bence de Semih eksik. İyi geceler abim, ağzına sağlık. Sağ olasın Doğuş'um. Grupta ikinci olursa üst tur rakibimiz Belçika olabilir. İkinci olalım abi grupta o zaman. Kerem yerine Can Uzun. Can Uzun zaten forvette hocam şu an. Şükran ablam görüşürüz. Dostlar evet, like atıp öyle gidebilirsiniz sizler de. Like atmak ve abone olmak ücretsiz. Yayın için teşekkürler kardeşim. Mehmet Bey teşekkürler. Sudide Hanım, Doğuş, Murat Lale hocam. Galaksi, Mücahit, Mustafa Bey, Ankara Messi, Glasgow, Bünyamin Solak. Herkese iyi geceler diliyoruz dostlar. Chat'te olan herkese de selam verdik bu şekilde. Bay bay. Sizler de Allah'a emanet olun. Evet, Arda Güler'in anketinde bitirdik, hemen okuyalım. Arda Güler son maçta oynamalı mı? Evet %55, hayır %45, 289 oy kullanılmış. Kanali Hüseyin görüşürüz hocam. Yarı yarıya neredeyse, ama oynasın diyenler %5 daha fazla tabii ki de. Evet diyenler bir tık fazla ama eşit gibi. Tüh be, geç kaldım. Gizli Bilgiler hoş geldin. Bugün erken açalım dedik biraz. Geç oluyor, bazıları izleyemiyor dedik. Yine sayımız aynı gibiydi. Olsun bakalım, hayırlısı olsun. O zaman. Arda Güler! Mais non! Il est pas sérieux! Bay bay.